Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Türkiye'de yapay zeka alanında çalışmalarıyla tanınan değerli bir akademisyen, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selim Balcısoy ve yine akademik çalışmalarıyla tanınan değerli bir hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi Veri Mühendisliği ve İş Analitiği Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Alp Üstündağ konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi günümüzde yapay zeka konusu tartışmaların ana gündeminde çok farklı başlıklarımız var. Ben ama öncelikle Sayın Balcısoy sizle başlamak isterim dilerseniz. Siz yapay zekanın hangi alanında özellikle çalışmalarınız yoğunlaşıyor ve insanla yapay zeka arasındaki sinerjide yüksek değer, yüksek katma fayda nasıl sağlanabilir diyeyim ve sözü size bırakayım. Çok teşekkürler. Benim araştırmalarım daha çok insan yapay zeka sistemleri üzerine. İnsanlarla yapay zekanın beraber nasıl iyi çalışıp verimli sistemler üreteceğine ve bunları mümkünse daha küçük modellerde daha ulaşılabilir, hesaplı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Mesela güvenlik kameralarını ele alalım. Güvenlik kameralarının arkasında bir sürü sorun olabiliyor. İnsanlar izlemiyor ya da alarm vermiyor. Bunların önüne basit yapay zekalar ekleyerek bunları daha akıllı nasıl bir hale getirebiliriz? Veya acil durumlarda bunları nasıl daha etkili kullanabiliriz? Onun üzerine biraz kafa yoruyoruz. En sonda yaptığımız çalışmalar geçen seneden beri stres durumlarında, acil durumlarda veya zor karar verilecek durumlarda arttırılmış gerçeklikle yapay zekayı birleştirerek nasıl farklı karar verme ortamları yaratabiliriz? Onun üzerine çalışıyoruz. Peki Sayın Üstündağ, özellikle sizin yapay zekadaki ana odaklandığınız konuyu ve yine bu spesifik sorumla başlamak istiyorum. İnsanla yapay zeka sinerjisinde değer nasıl üretilecek? Esasen benim ana bilim dalım veri mühendisliği ve iş analitiği. Biz yapay zekanın iş fonksiyonları üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Hem araştırma bağlamında işte finans, tedarik zinciri ve pazarlama gibi alanlarda yapay zekanın kullanımı konusunda çalışırken kendime ait bir şirket üzerinden de aslında bunun uygulamasını gerçekleştiriyorum. Teknokent üzerinde. Biz bir finansal teknoloji üzerine genelde çalışıyoruz. Burada özellikle fon yönetim teknolojileri, bu yapay zeka temelli kurguları, özellikle ajan temelli süreçleri bu fon yönetim kurgusuna dahil ederek bu sistemi çok daha akıllı, gerçek zamanlı bir şekilde yönetilebilir hale getiriyoruz. Burada son dönemdeki gelişmeler daha derine hocam da daha sonra girecektir. İşte özellikle klasik makine öğrenmesi, derin öğrenme, üretken yapay zeka ve hemen arkasından ajan tabanlı mimarilerle beraber süreçlerin yeniden tasarlandığı bir dünyaya aslında girdik. Tabii bu üst süreçlerini baştan aşağı yeniden değiştirip yeniden kurgulamaya bizi götürecek. Hem bunların nasıl tasarlanacağını, nasıl uygulanabileceğini, iş süreçlerinin yeniden nasıl dizayn edileceğini bu anlamda çalışırken kendimiz de geliştirdiğimiz ürünlerde bu ajan tabanlı mimarileri kullanarak aslında insanın yaptığı, gerçekleştirdiği görevleri ajanlara devrederek bu çoklu ajan yapıları içinde sistemlerin akıllı bir şekilde bu süreçleri yönetmesini sağlıyoruz. İnsan neresinde bu işin olacak derseniz orada kullanılan bir kavram var aslında, human in the loop diye. Yani çevrim içi insan diye, çevrim içindeki insan diye. Aslında burada önemli olan süreçleri, hiyerarşi seviyelerini belirledikten sonra ve yapay zekayı bu işin içinde belli fonksiyonlara yerleştirdikten sonra tabii görevi devrediyorsunuz. Bunu devrettikten sonra nereye kadar ben bunu tamamen teslim edeceğim şeyi ortaya çıkıyor, sorusu ortaya çıkıyor. Ve burada insanın nerede bu kontrol mekanizması içinde yer alacağı sorusu ortaya çıkıyor. İnsanın buradaki yeri ne? İnsanın buradaki yeri artık karar stratejisinin mimarı. Yani operasyonel görevi tamamen devretmiş, karar süreçlerini tasarlayan, bu ajanlarla bizzat uğraşan, bunların nasıl çalışacağını, nasıl arka arkaya bir süreç içinde bir adeta bir orkestra gibi yönetecek şekilde birbirlerini yöneteceği sistemi tasarlamak ve burada gerekli noktalarda kontrol mekanizmalarında kendine yer edinmek. Evet. Biraz daha ilerleyen dakikalarda o kısma da gireceğim. Özellikle yapay zeka işin geleceğini nasıl ve süreçleri etkiliyor ama ben biraz da bu yapay zeka gelişmelerinin coğrafyalar açısından kıyaslamasını dinlemek isterim. Sizin Amerika'da da çok çalışmalarınız oldu MIT'de. Şimdi Avrupa ve Türkiye
eksenine baktığımızda yapay zeka çalışmaları gerek fonlamalar, işte yatırım ortamı, gerekse regülasyonlar nedeniyle biraz başta Avrupa olmak üzere geri mi kalıyor? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Çok iyi bir soru, doğru bir zamanda bir soru. Avrupa ile özeline baktığımız zaman Çin ve Amerika'ya göre birinci problem ölçek ve hız problemi. Avrupa hiçbir zaman Çin'e ve Amerika'ya yetişemeyecek. Öyle gözüküyor. Avrupa'nın öne çıktığı noktalar regülasyonlar, insan hayatına, yapay zekanın insan hayatına olan etkisinin üzerine düşünceler ve bunun nasıl geleceğe yönelik olumlu bir şekilde yansıyacağını AI Act'te bunun üzerine gidiyor. Bu işin regülasyon tarafı diyelim. Bir de bu işin kullanım tarafına, Türkiye tarafından baktığımız zaman ya da coğrafyalar tarafına baktığımız zaman dünya aslında ikiye bölünmüş durumda. Bir yapay zekayı çok kullanmaya başlayan ülkeler var, kuzey ülkeleri diyelim. Bu genelde vaktinin %25'ini yapay zekayı kullanarak harcayan ülkeler. Bir de güney ülkeler var. Onlar da yaklaşık %14'ünü harcıyorlar. Biz Akdeniz Havzası'na baktığımız zaman ki benim karşılaştırmayı sevdiğim bizim içinde bulunduğumuz bir havza coğrafi olarak ve fikren de. Mesela İspanya'da bu oran %40 civarında, Fransa'da %44, İtalya'da %28, Yunanistan'da %19, İsrail'de %30'lara yakın ama Türkiye'de %14. Biz sosyal medyayı ve interneti çok kullanan bir ülke olarak sosyal medyada bir numarayız dünyada ki bu çok değişik bir bilgi aslında. Yani bir sürü şeyi anlatıyor. Yapay zeka kullanımında bu kadar düşük olmamız bence çok büyük bir problem. Evet. Çünkü iş bu yönde değişiyor. Değer üreten kısmı orası zaten. Evet, buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki yapay zekanın iş süreçlerine ve özellikle siz üniversitelerde de fiil aktif olarak, akademisyen olarak çalışıyorsunuz. Eğitim kurumları üzerinde ki günümüzde başta Elon Musk olmak üzere çok tartışmalar konuluyor. Nasıl etkileyecek? Bilmiyoruz. En kısa cevap büyük bir belirsizlik var ama biz öğrencilerimizi şöyle hazırlıyoruz. Kendi yaptığımız en azından çalıştığım kurumla ilgili konuşabilirim. Yapay zekayı sonuna kadar kullanmalarını destekliyoruz. Bu ölçümde çok büyük sorunlar yaratıyor. Yani sınav zamanında da biz kendimizi zorlayarak bunu en adil şekilde, yapay zekasız bir şekilde nasıl sınav yaparız? O konuda fikirler geliştiriyoruz ve hemen uygulamaya alıyoruz. Bundan 4-5 sene önce yaptığımız bazı uygulamaların yerine çok daha farklı uygulamalar geliştirdik ki öğrenciler yapay zekayı hem öğrenebilsinler, ödevlerinde kullanabilsinler, yeteneklerini geliştirsinler hem de sınava girdikleri zaman gerçekten tek başlarına o sınavı yapabilsinler. Bu da önemli. Evet. Peki Alp Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Hem eğitimde hem iş süreçlerinde yapay zekanın dönüştürücü etkisi önümüzdeki süreçte nelere şahitlik edeceğiz? Yani makro ölçekte bakarsak o bahsettiğiniz tartışma konusu daha önce de biraz konuşmuştuk programdan önce. Üretkenliğin, inanılmaz bir üretkenlik artışı, arkasından teknoloji deflasyonu, fiyatlarda bir düşme ve bolluğa ulaşma gibi bir kurgu var. Tabii beraberinde bir tüketim ihtiyacı da ortaya çıkacak. Tabii burada ağırlık yapay zeka ajanlarının ve daha sonraki seviyede donanım bazlı robotların eline geçecek üretim anlamında. O zaman insanların rolü burada ne olacak? İşte insanlar demin bahsettiğim şekilde ajanları tasarlayan, süreçleri tasarlayan, onlarla birlikte çalışan rollere yani bir yetkinlik kayması yaşayacak. Yani bu büyük yetkinlik kaymasını bir şekilde yakalaması gerekiyor bütün ülkelerin ve insanların bizzat kendisi de bunları takip edip kendini bu yeni düzene, yeni dünya düzeni, yeni iş düzenine kendisini artık alıştırması gerek. Böyle bir kurgu olacak iş dünyasında ve yeni gelir modelleri, yeni iş modelleri ortaya çıkacak. Bundan 10-15 sene önce işte bu yazılım ve dijital dünya, dijital dönüşümle beraber birçok kavramlar ön plana çıkmıştı. İşte software as a service diye. Örneğin bugün agentlarla baktığınızda results as a service diye bir şey kullanıyorlar. Nedir bu? Sonuçlara bağlı olarak biz hizmet yaratmak. Yani siz öyle işler yaratıyorsunuz ki bir ajanlar, hatta şöyle düşünün, bir agent store gibi bir büyük bir market, içinde ajanlar var ve bu ajanların hepsi birer iş gerçekliyor. Bu gerçekleştirdiği için performansı var. Bu performansı sağladığı metrik karşılığında karşı taraftan bir kazanç sağlayacak. Yani yeni iş modelleri ortaya çıkacak. Agent to agent diye bir şey olacak. Örneğin
öyle partnershipler olacak ki artık agentlar birbirleriyle çalışacaklar. Yani basit somutlaştırayım. Bir bankanın işte veri sağlayıcı hizmeti ve veri agentlarıyla işte bir startup'ın onu işleyen, tahminleyen ve bir karar sürecine yürüten agent'ı bir araya gelecekler ve bambaşka bir sonuç üretip bunu başka bir ürüne dönüştürecekler. Farklı partnership'ler ortaya çıkacak. Yani iş modellerinde değişim olacak. İşletmeler içindeki süreçler baştan aşağı değişecek. Buna karar verecekler. Nereden başlayacağız? Operasyonel, stratejik, taktik neyse. Ve bu süreçler dönüştükten sonra tabii insanlar da kendini eş zamanlı olarak bu yetkinlik kaymasına, yani bu yetkinlikleri farklı şeye çevirmeye, dönüştürmeye sağlayacaklar. Üniversitelere veya eğitim dünyasına gelirsek de şu an pek bir şey yapılmıyor hocamın dediği gibi. Ben üst kurumlarda, yani bu özellikle yüksek öğretim ve diğer kurumlarda olsam herhalde önceliği bence buradaki bu dijital dönüşüme veririm ve eğitim öğretim tarafındaki bu araçları mümkün olduğu kadar üniversite içi işleyişlere dahil ederim. Çünkü burada şöyle gözüküyor ki aynı işletmelerde nasıl insanın rolü aşağı çekecekse aynı şekilde eğitmenlerin, öğretim görevlilerinin, üyelerinin rolü de değişecek ve farklılaşacak. Atıyorum bir üniversite öğretim üyesinin artık tek taraflı bir bilgiyi aktarması kadar bugün artık anlamsız bir şey olamaz benim açımdan. Bu kişisel görüşüm, hocam da belki aynı şekildedir bilmiyorum. Yani konvansiyonel anlamda bir bilginin tek taraflı aktarımı dünyasını çoktan geçtik. Artık dijital platformlarda otomatik içerik üreten ve bunları çok daha mantıklı ve daha görsel ve zengin bir şekilde iletebilen araçlar varken bu rutin işi öğretim üyesinin, araştırmacının üzerine yüklemek kadar bence anlamsız bir durum olamaz. O yüzden bizim rolümüz mentorluk ve de asıl görevimiz olan örneğin üniversitelerde araştırmaya odaklanmalı. Eğitim, öğretim tarafıyla ilgili işler, hocaların, öğrencilerin değerlendirilmesi, yetkinlik kazandırılması gibi süreçler tamamen yapay zeka ile donatılmış özel fonksiyonlara sahip araçlar üzerinden gerçekleştirilmeli ve ben gelecekte böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu yakalayamazsa ne işletmelerin ihtiyacını görebilir. Yani bu anki şu an yaşadığımız içindeki süreç, ben 10 sene sonrası için belki daha bile kısa olabilir. Evet. Görüyorum ve kurumlar kendi ihtiyacını kendi karşılamaya başlayacaklar. Özellikle büyük kurumlar buna zaten eğilimliler. Bunlar dünya devleri, kendi içinde kendi şeylerini, çalışanlarını kendi yetkinlikleriyle donatmaya çalışıyorlar. Üniversitelerinde bu ihtiyacı karşılayacak esnekliğe ve o teknolojileri içeride geliştirip kullanmaya başlamaları lazım ya da bir şekilde dönüşmeleri şart. Çünkü bu rüzgar çok hızlı ilerliyor. Yapılan bir çalışma, Amerika'da sadece bankacılık sektöründe 2030 yılına kadar 200 bin işten çıkarmaların olacağı, özellikle arka kısımda operasyonel işleri yapanların tamamıyla işlerini artık başta yapay zeka, işte dediğiniz gibi agentları yapacak, ajanları yapacak. Hocam size şunu da sormak istiyorum. Yapay zeka çalışmaların maliyeti hala çok daha yüksek. Net pozitif getiri ne kadar sürede sağlanabilecek ve Türkiye'de bu çalışmaların fonlanması konusunda üniversite, özel sektör, yurt dışındaki işte yatırımcılarla buluşturma noktasında ve belki de kamu bu anlamda nasıl bir yol haritası izlenmeli? Şimdi genelde şu ana kadar olan şöyle bir kural var. GPU için $1 harcıyorsanız çip için, enerji için de $1 harcıyorsunuz. Öyle bir denklem var. Bu denklem yavaş yavaş enerji daha ucuzlayacak ya da daha az kullanılacak. Bu denklem biraz değişince bu yatırım için daha iyi bir durum olacağını düşünüyorum. Yapay zekanın enerji tasarrufu ve verimliliği açısından da kullanımı şu anda ortaya çıktı zaten. İkinci konu Türkiye'nin durumu. Türkiye'de de şöyle bir durum var. Biz şimdi gidip en iyi çipleri almak istesek yaklaşık %100, %110'a yakın bir vergi, gümrük vergisi veya KDV var. Aynı şeyi Avrupa Birliği'de yapmaya kalksak %30, %35'e yakın bir vergi var. Aynı yatırımı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapmak istesek %10 vergi var. Aynı çipi alıyorsunuz. Üzerine gelen %110 civarında bir şey var. Şimdi bu çok büyük bir engel. Çok. Vergi engeli var ve diğer servislerde de var. Yani yapay zeka ile ilgili bütün servislerin ilerlemek isteyen ülkelerin demin bahsettiğim %14'ten dolayı bizde mutlaka ilave vergisiz olması gerekiyor. Niye kendini geliştirmek isteyen insandan niye vergi alıyoruz ki?
Çok basit bir şey. Eğitim dönüşecek, her şey dönüşecek, dönüşsün diyoruz. Güzel. Ama bu çok yanlış bir durum. Çünkü bunu kullanan insan zaten eğlence amaçlı kullanmıyor. Bunu bir şey üretmek için kullanıyor. Eğlence amaçlı olan şey sosyal medya. Orada zaten dünya birincisiyiz. Bunu bir çözmemiz gerekiyor kendi içimizde. Yatırım nereden gelecek sorusu. Ben özel sektörü bu konuya yatırım yapacağını düşünüyorum. Çünkü yatırımın geriye dönüş oranı 5 sene içinde, 6 sene içinde olabilecek bir sektör. Bu veri merkezleri alanı. Ve bu çok önemli bir sayı. Yani bunu başka sektörlerde yakalayamıyorsunuz bu kadar hızlı geri dönüşü. Çok büyük bir ihtiyaç var. Yapay zekanın kullanımında demin yine o düşük seviyede olduğumuz ve buraya gelmemiz gerektiği için bu aradaki farkta kim üretecek bu gücü? Çipler üretecek. Bu çipler nereden gelecek? Yerel olmak durumunda. Dünya değişiyor. Uzaktaki sunuculara ulaşmanın farklı farklı problemleri ortaya çıktı. Yerel veri merkezleri artacak. Haberleri görüyoruz zaten. Çok iyi bir şey bu. O zaman bizim bu konularda yatırımın da önünü açmamız lazım. Özel sektörün mutlaka yatırım yapacağını düşünüyorum. Üniversiteler yapamaz. Üniversiteler, demin de hocamla konuşuyorduk. Üniversiteler başka önceliklerin peşinde ve çok büyük yatırımlar bunlar üniversiteler için. Kamu yapabilir ama özel sektör de yapar. Uygun bir iklim yaratılırsa özel sektör bu yatırımları yapar diye düşünüyorum. Yine Amerika'da olduğu gibi özel sektör lokomotifinde ilerleyecek bir nokta. Süremiz daralırken ben farklı bir konuya daha girmek istiyorum. Özellikle yapay zekayı işte varoluş nedeni, yani onu sağlayan veri. Peki yapay zeka gibi teknolojiler çok hızlı gelişiyorken regülasyonlar, bunun hukuki şartları yalnız aynı hızda gelişmiyor ve aynı zamanda veri güvenliği ve gizliliği noktasında da çok farklı haberleri de duyuyoruz. Bu kapsamda yapay zeka tarafındaki gelişmeleri, hukuki regülasyonların hali önde ilerleyen bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki süreçte bir risk olarak çıkar mı? Evet, bu konu çok önem veriliyor. Zaten Avrupa tarafı özellikle bu alanda öncülüğü aslında götürüyor diyebiliriz. Çünkü kendi çıkarttıkları kararnameler, regülasyonlar vesaire var. Amerika'dan daha fazla önem veriyorlar. Özellikle açıklanabilir AI dediğimiz, yani explainable AI diye geçiyor, kısma çok önem veriyorlar. Çünkü kurumlar da aslında alınan ya da verdikleri, çünkü demin bahsettiğimiz o agentlar bir şekilde kararlar alacak ama bu kararları neden aldığının açıklanabilir olması lazım. İşte bu açıklanabilirlik seviyesi, yani sen bunu hangi veriye dayalı olarak aldın, neyi veya hangi kriterleri kullanarak aldın açıklamalarında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Verinin güvenliği tarafına gelirseniz aslında iki tane kavram var orada. Bir on-premise dedikleri, özellikle bankacılık ve finans tarafı bundan aslında çok yakınen işin içinde. Çünkü regülasyonlar dolayısıyla veriyi dışarı çıkaramıyor. Tamamen içeride bu işi halletmeye çalışıyor. Yani bu modellerin ve verinin içeride kalacak şekilde ve içeride çalıştırılacak, kurumun sınırları içinde çalıştırılacak şekilde işletilmesi gerekiyor. Bir de model izolasyonu, model data isolation diye geçiyor o da. Yani verinin modelden izole edilmesi. Yani siz aldığınız veriyi, model o veriyi kullanıyor ama bu veriyi içinde tutmaması gerekiyor. Yani siz aslında o modeli o veriyle eğitip daha sonra o modeli başka bir yerde başka bir şekilde de kullanabilirsiniz. İlla o veriyi alıp hani şey anlamında, içerik anlamında taşıyıp kopyalamak zorunda değilsiniz. Yani bu iki kavram aslında öne çıkıyor. Yani bir hem iç on-premise çözümler, ikincisi model veri izolasyonları bu anlamda önem arz edecek. Bir de demin söylediğim gibi explainable, yani açıklanabilir AI kavramı burada herhalde son dönemde yine çokça konuşacağımız konular arasında yer alacak. Peki Sayın Balcısoy, size de yöneltmek istiyorum. Veri gizliliği ve güvenliği noktasındaki politikalar nasıl dizayn edilmeli? Şimdi bu konuda biz biraz dertli bir laboratuvarız. Çünkü 2017-18'e kadar biz KVKK yokken finans şirketlerinden, bankalardan, sigorta şirketlerinden çok güzel veri alıp çok güzel araştırmalar yapıyorduk. Sonra başımıza bu KVKK geldi. Ben bunu her platformda söylüyorum. Bizim için çok büyük bir lüks. Dünyada Çin'e baktığımız zaman, Japonya'ya baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman bu kadar kısıtlayıcı regülasyonlar yok. Bizim şu anda yaşadığımız şey aslında araştırma için çok zor bir durum. Bizim mutlaka daha yerel ve kendi şartlarımıza uygun bir regülasyona ihtiyacımız var. Tabii ki kullanıcılar korunsun
Ama bütün araştırmaları, bütün geliştirmeleri de yani bazı geliştirmeleri de engelliyor iş dünyasında. Bu tip kanunlarla, regülasyonlarla copy paste yapamayız. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor ki öne geçelim. Ve daha ucuza, daha verimli modeller geliştirebilirim. Bu bence çok büyük bir problem. Bunun pek konuşulması da enteresan. Herkes bunu çözmeye çalışıyor ama bizim bunu çözmemiz için bunu değiştirmemiz lazım. Buna uyum sağlayamayız diye düşünüyorum. Burada Lütfen hocama bir destek vermek için söyleyeyim. Bunun benzeri bir çalışmayı, yani hocamların yaşadığı bu sorunu Singapur'da çözmek için Sandbox diye bir model geliştirmişler. Singapur'daki Sandbox Bu modeli model nedir? fintech şirketleri ve bu fintech araştırmaları için özellikle finansal veriye dayalı geliştirilen bu tarz AI destekli çözümler veya diğer startuplar için bir izole bir ortam yaratıyorlar. Yani regülasyondan arındırılmış, sadece bu gelişmeye açık bir şekilde her türlü çalışmayı yapabiliyorlar ve burada hızlı bir şekilde alınan sonuçlar eğer gerçekten başarılıysa doğrudan regülasyonları hızlı bir şekilde değiştirip ona adapte etmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bir işe girerken startup sahipleri de aynı şeyi düşüyor. Şimdi finansal teknoloji alanı inanılmaz regülasyonlarla dolu. Şimdi oraya gireceksin, oradan kısıtlayacaklar, buradan kısıtlayacaklar. Bu veri sorun olacak. Korkusundan kurtuluyorsunuz aslında böyle sandbox ortamlarında. Anladığım kadarıyla Singapur'un bu modeli esasen gerçekten başarılı olmuş ve fintech alanında ciddi girişimlere ön ayak olup regülasyonların da hemen arkasından hızlı bir şekilde değiştirilmesine destek vermiş. O yüzden bu tarz modellerin aslında biraz da incelenip Türkiye gibi ortamlarda da uygulanmasında fayda var diye düşünüyorum. Çok doğru. İkinci konu da donanım. Donanım konusunda mutlaka esnek bir desteğe ihtiyacı var. Yani destek bu maddi destek değil ama bunların önünü açmak için Türkiye'nin de farklı büyüklüklerde veri merkezlerinin, yapay zeka veri merkezlerinin kurulması için devletin regülasyonlarının ön ayak olması gerekiyor. İyi örnekler şimdi olmaya başladı. Bir tanesi açıklandı zaten Google'da Turkcell'in olduğu gibi. Bunun gibi örneklerin çok daha artması gerekiyor ve bu konuda Kapasiteleri de yükselterek. kapasiteyle yükselecek. Bir de demin hocamın bahsettiği yani bir küçük bir kurum, nispeten küçük, tek bir banka, tek bir savunma sanayi şirketi böyle bir şey kurmak istiyorsa bunun da yolunun açılması gerekiyor. Bunlar çok önemli gelişmeler olur ki bu sektörü zıplatacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Yapay zekaya dair gerek regülasyonlar, gerek yatırım, finansman kısmını, gerekse de iş ve eğitim de başta olmak üzere dönüştürücü etkisini süremiz el verdiğince bizler için özetlediniz. Çok değerli iki akademisyeni bugün ağırladık. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selim Balcısoy ve İTÜ Veri Mühendisliği ve İş Analitiği Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Alp Üstündağ konuklarımdı. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.